Evet, bugün sinirli otla ilgili biraz konuşacağız. Sinirli ot, şu gördüğünüz bitki. Türkiye'nin hemen hemen her yöresinde yetişir. Genellikle yol kenarlarında yetiştiği için bitkiye yolların kralı da denir. Sinirli otun yaprağı böyle gördüğünüz gibi mızrak şeklinde olduğu için mızrak yapraklı da denir veya sivri yapraklı da denir. Bunun birçok türü var. Şu gördüğünüz çiçek, poleni üst tarafta. Bunlar döllendiği zaman yavaş yavaş tohuma dönüşür. Tohumu dağılarak çevrede bir yıl sonra yeniden sinirli ot ortaya çıkar. Sinirli otun birleşiminde iridoid glikozitler denen çok etken maddeler içerir. Sinirli otu çayını yaptığınızda birleşimindeki aukubin denen madde parçalanarak glikozit ve aukubigenin denen iki maddeye dönüşür. Yani haşlandığında, kaynatıldığında çayı yapılırken etkisi azalır. Bu nedenle bunu taze kullanmakta veya haşlamadan, kaynatmadan kullanmakta fayda var. Sinirli ot elde edilen, bu sinirli otun ekstraktından elde edilen damla ve drajelerle ilgili klinik araştırmalar yapılmıştır Avrupa'da. Bu klinik araştırmalardan birkaç örnek vereyim. Sinirli otla ilgili yapılan klinik araştırmada sinirli otun elde edilen damla draje ve şuruplarla 593 hasta üzerinde tedavi denemesi yapılmıştır. 593 kuru öksürük, tahrişli öksürük, nefes yolları iltihaplanması, nefes alamama, nefes darlığı gibi rahatsızlığı olan 593 hasta üzerinde tedavi denemesi yapılmış, hastaları iyileştirdiği belgelenmiştir. Buna eskiden Romalılar yara otu derdi, yarayı iyileştirdiği için. Çinliler verem otu denir, vereme karşı etkili olduğu için. Türkler, yani bizim atalarımız ise öksürük otu der, öksürüğü kestiği için balgam sökücü özelliğe sahip. Bununla ilgili benim de birkaç deneyim var. Pikniğe gitmiştim çocuklarla. Bir kutu meyve suyunu içmişler, kenara koymuşlar. Ben de meyve suyunu içmek istediğimde meyve kutusu içerisinden çıkan arı tam damağımdan soktu. 2 dakika sonra başım ateş gibi yanmaya başladı. Alerjik reaksiyonlar oluştu. Dedim ki hemen toplanın, hastaneye yetişmem lazım. Apar topar hemen hazırlandık, arabaya bindik. Evin önüne geldiğimizde bahçede sinirli otu görünce dedim keşke gelmeseydik. Hemen birkaç tane sinirli otu böyle yaprağını çıkarıp alarak yıkadım. 3-4 yaprak yedikten 2 dakika sonra baş ağrısı, ateş gibi yanma gibi alerjik reaksiyonların hepsi geçti. Hiçbir şeyim kalmadı. Yine bir gün küçük oğlumla birlikte ormanda böğürtlen toplamaya gitmiştik. Çocuğun tam şakağından ve elinin üzerinden 2 noktadan arı soktu. Çocuk 5 yaşında bağırmaya başladı, arı soktu beni diye. Korktu, panik oldu. Panik olma dedim, problem yok. Hemen oradan aldığım böyle sinirli otun yaprağını şöyle hafif ezdiğinizde bunun bir sıvısı çıkar. Suyu, bitki özün. Mesela arı, sinek, böcek vesaire arı veya böcek sokmasına karşı bunun suyunu şöyle sürdüğünüzde 2 dakika sonra böcek sokmasını, arı sokmasından dolayı ortaya çıkan ağrıyı, sızıyı alır, rahatsızlığı ortadan kaldırır. Fakat akrep sokması, yılan sokması gibi ağır rahatsızlığı tabii ki etkili değil. Bu gibi durumlarda acil hastaneye yetişmek gerekir. Sinirli ot birçok hastalıkta kullanılır. Fakat biraz önce de söylediğim gibi birleşimindeki etken madde iridoid glikozitler, şurada açık denklemini gördüğünüz etken madde oranı bitkinin birleşiminde sadece %2 oranında, yani çok az. Bu nedenle
sinirli otun etkisini daha etkili olabilmesi için biz bunun ekstraktını elde ettik. Damıtılarak elde edilen bitki ekstraktı sinirli ot forte 19 çeşit bitki ekstraktından oluşur. Sinirli ot forte, ladengülü forte, adaçayı, ladengülü ekstraktı, adaçayı ekstraktı, at kuyruğu otu ekstraktı gibi 19 çeşit bitki ekstraktı içerir. Enfeksiyonel rahatsızlıklarda öksürük, tahrişli öksürük, nefes yolları iltihaplanması, idrar yolları iltihaplanması, mide ve bağırsaklardaki iltihaplı rahatsızlıklara yani enfeksiyona karşı vücuttaki çok etkili. Hatta testis iltihaplanması, testis üstü bezi iltihaplanmasına epididimit denir. Epididimit iltihaplanması, varikozol gibi rahatsızlıklarda dahi iksir, aloe vera jel, sinirli ot ekstraktından elde edilen bu özel sinirli ot forte, damar çayı bunlar kullanıldığında birçok hastalığı tedavi etmek mümkün. Bugüne kadar çok güzel, verimli neticeler elde ettik. Vatandaşın birisi 15 sene uyuyamıyor. Saat sabah 3'e doğru başlıyor öksürmeye, kuru bir öksürük. 3'e doğru gece yarısı uyanıyor ve artık uyuyamıyor. 15 senedir uyku yüzü görmemiş. Gece saat 3'ü geçti mi saat kurmuş gibi alarm uyanıyor, bir daha uyuyamıyor. Çünkü bu vatandaş Mehmet Bey Eyüp'ten 48 yaşında ve takriben 30 sene sigara, günde 2-3 paket sigara içmiş. Bütün ciğerleri artık tıkanmış. Nefes alamıyor. Nefes almakta zorlanıyor. Yürümekte zorlanıyor. Kullanmış olduğu, içmiş olduğu sigaralar damarlarda yağlama, daralma, sertleşmeye sebep olmuş. Dokuları tıkanmış, akciğeri tıkamış. Bizim ürünleri aldı, kullandı. Bir hafta sonra geldi dedi ki Allah sizden razı olsun, çok iyi geldi. Artık dedi rahat uyuyorum ilk defa 15 yıldır. Birçok hastalığı sinirli otla tedavi etmek mümkün. Hatta mesela diyelim ki ayak baş parmağında dolama var. Ayak baş parmağında tırnak bazen ete batar, böyle iltihaplanmaya sebep olur. Tırnağı kesseniz bile ayak parmağında tekrar çıkan tırnak tekrar ete batar, iltihaplanır, dolamaya sebep olur. Bu gibi durumlarda bu sinirli otun yaprağını koparıyorsunuz. Birkaç tane böyle parmağın etrafına, ayak parmağını birkaç tane sarıyorsunuz ve bandaj yapıyorsunuz. İçerideki iltihabı söker alır. Bazı insanların da ayak parmağının küçük parmakta aralarında pişik olur, mantar. Pişiğe karşı da parmak arasına yine sinirli otu yıkadıktan sonra parmak arasına koyuyorsunuz. Üzerine sarıyorsunuz. Gece yatıyorsunuz. Sabah kalktığınızda parmak arasındaki pişiğin yok olduğunu görüyorsunuz. O kadar etkili, mükemmel bir bitki. Diyebilirim ki aloe vera jelden sonra en etkili bitki. Her türlü enfeksiyona, yaraya, nefes yolları iltihaplanması, idrar yolları iltihaplanmasına, bağırsak, mide bağırsaktaki iltihaplara çok etkili bizim. Fakat bunu haşlamak, kaynatmak vesaire iyi değil. Çünkü etkisi azalıyor. Biz bunu özel bir yöntemle ekstraktını geliştirdik. Artı aloe vera jelinin içerisinde çok yoğun oranda var. Mükemmel bir ürün. Tanımak, bilmek ve kullanmakta fayda var. Ve böylece insanlarımız bitkileri tanır, bilir, kullanırsa çok ağır kimyasal ilaçlar kullanarak zehirlenmesine gerek kalmaz. Hürmetler, saygılar.